2023 yılında bitirdiğim tüm oyunlar. Bu videoyu tahminen gelecekteki meta haricinde kimse izlemeyecek olsa da ben puan sistemimi yine de açıklayayım size. Ben oyunların kalitesine göre objektif bakarak puan vermiyorum. O oynayışımda ne kadar eğlenip sıkıldığıma göre puan veriyorum. Puan sistemim hakkında videoya yukarıdan gidebilirsiniz. Ki bunun haricinde de oyunların puanlarının içinde de sıralamada yapıyorum. Ona da aşağıdan How Long To Beat profilimden bakabilirsin. Koleksiyon kısmından. Ama bu liste dinamik olduğu için How Long To Beat profilimdeki puanlarla bu videodaki puanlar tutuşmayabilir. Ne zaman izlediğinize bağlı. Artı olarak bu videoda da kupalar vereceğiz. Ama videonun sonunda. Videonun sonuna geldiğimde kupaları açıklayacağım. Ve oyunların sırası bitirdiğim sıraya göre. Yani 2023'te ilk bitirdiğim oyunla başlıyorum. O da ocağın birinde bitirdiğim Katana Zero. Bu oyunu tam olarak 2022'den 2023'e geçerken bitirdim. Yani yılbaşında bitirdim. Ve yılın en iyi oyunlarından biriydi benim için. Çünkü Katana Zero hem oynanış olsun, hem sanat dizaynı olsun, hem hikaye olsun. Harika bir oyun. Bu oyunun devamının gelmesini istediğinizi biliyorum. Ya da DLC'sinin gelmesini istediğini biliyorum. Ama sanki bu oyunun devamı gelirse bu oyun bu kadar iyi olmayacak gibi geliyor. Çünkü oyun sonlarına doğru bence bir tık tekrar etmeye başladı. İnşallah DLC kısmında o fazladan oynadığımız karakteri oynatıp geçirtmezler. Yeni özellikler eklerler, yeni şeyler eklerler. Onun haricinde çok güzel bir oyundu bence. İkinci bitirdiğim oyun ise Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 sadece bitirmek için bitirdim. Ki DLC'lere dahil ve içinde Left 4 Dead 1 dahil bir şekilde bitirdim. Left 4 Dead 2 iyi bir oyundur ama fazla oynayınca bence sıkan bir oyundur ki ben de fazla oynadım. O yüzden bu oynayışımda da fazlasıyla sıkıldım. Portal 2 her zamanki gibi tekrar bitirdim bu sene ve inanılmaz fazla eğlendim yine. Ya nasıl bu kadar muhteşem bir oyun yapabilirler ya? Portal 2 bu arada bence piyasaya çıkmış en iyi oyun. Portal bence Portal 2'nin çok asasında kalıyor ki önceki oyun bir teknoloji demosu tarzında bir şey. Ama yine de sıkılsam da bir şekilde bitirilebiliyor tekrar. Çünkü oyun fazlasıyla kısa. 8 bit Bayonetta. Bayonetta oyunlarını bitirmek istediğim için bitirdim. Bitirdim dediğimde bu arada basırımların hepsini yaptım. Yanlış anlaşılma olmasın yoksa oyun endless bir oyun. Onun haricinde güzel, tatlı bir oyun. Kirby Dream Land. Bu oyunu oynarken gerçekten çok ısırdım ki bu oyun hakkında videom da var. Bu oyun gerçekten eğlenceli bir oyun. Hem de Game Boy'un kısıtlı teknolojisine rağmen çok güzel bir oyun. Kirby Dream Land'ı oynadıktan sonra da başka Game Boy oyunları da oynamak istedim. O yüzden Super Mario Land'e gittim ve Super Mario Land de bence güzel bir oyundu. Yani hatta şöyle diyeyim size, ilk Super Mario oyundan bence Super Mario Land daha eğlenceli bir oyun. It Takes Two. Joseph abimin oyunu. Harika, muhteşem. Her bölümde farklı şey yaptığımız harika bir oyun. The Lab'i nasıl bitirdim? Her bölümünü bitirecek kadar oynadım. Yeterince oynadım değil. O şekilde bitirdim gibi düşünerek oyundan çekildim. The Lab, VR'ınız varsa deneyin ya da VR'ınız varsa evinize birisi geldiği zaman VR'ı kafasına takıp bunu verebilirsiniz eline. Ya Beat Saber verin ya bunu verin. Tahminen bunu daha fazla sevecek ama. Joseph abinin öbür oyunu A Way Out. Bence A Way Out It Takes Two'dan daha kötü. Ne kadar hikaye anlatım olarak daha güzel olsa da tempo olarak düşük buldum bir oyun havayı. Thinking with Time Machine. Bu portal modlarından ki genellikle portal modları güzel olur. Hatta Valve'in modları güzel olur genellikle. Çünkü düşünürseniz aslında CS falan mod yani. Adamlar da modçuları seviyorlar. O yüzden mod yapımcıları da Valve seviyor. Ama bu oyun pek güzel bir şey değil. Çünkü oynanış mekaniği ve tempo tarzı şeylerde problemleri var. Onun haricinde oynanıp denenebilir ama bence sıkıcı. O kadar fazla oynamayın. Portal The Flash versiyon. Bu 2D Portal. Güzel yani. Kötü bir tarafı yok bu oyunun. Bridge Constructions Portal. Ne kadar fazla Portal oyunu oynamışım değil mi? Çünkü Portal oyunlarının hepsini bitirmek istedim de o yüzden modlar daha iyi bir şekilde. Bu oyun bizim bildiğimiz köprü yapma oyununun Portal versiyonu. Bu oyun bence kötü bir oyun. Çünkü oyunda materyal çok az. Hani bu kadar az materyal koyup ilerleyebilir. Güzel, eğlenceli bir oyun yapma fikri nasıl akıllarına geldi? Hiçbir şekilde fikrim yok. Bu adamlar önceden köprü oyunu yapmayı bilen insanlar. Ki ilk bu tarz oyunları yapan adamlardan biri bu adamlar. Ve bu oyunu bu kadar berbat bir şekilde nasıl yaptılar anlayamıyorum. Ama bu oyunun DLC'si gerçekten çok güzel. DLC'sini oynayabilirsiniz. Çünkü portalları istediğiniz yere atabildiğiniz için daha portal oyunu gibi hissettiriyor oyun. Aftershock The Paint Gun Testing Integrated. Bu oyun inanılmaz güzel bir mekaniğe sahip. Oyundaki portal oyunundaki jelleri silahımızdan atarak oynuyoruz. Hızlanıp zıplamalı falan. Çok güzel bir oyun. Kesinlikle oyunun en iyi portal modlarından biri bence. Portal The Flash versiyon Map Pack. Bu ise hani Portal The Flash versiyon diye bir tane oyundan bahsettim ya. O oyunun Map Pack'i. Portal 1 için. Gerçekten güzel,
Hatta oyunun sonunda mecha dövüşü var. Güzel, tatlı, hızlıca bitirebildiğiniz, bazı noktalarda sıkıldığınız güzel bir oyun. Rexoria. Bu da bir portal modu. Güzel mi? Güzel. Büh diyebilirim oyuna. Ama sıkılmadan rahatlıkla bitirebildiğim bir oyun. Portal Stories Mel. Bu oyun Portal'ın en hikaye anlatan modu diyebiliriz. Hikaye anlatıyor. Güzel, tatlı ama bazen nereye gideceğinizi bulamayabiliyorsunuz. Onun haricinde eğlenceli, güzel bir oyun. Minecraft. Evet, Minecraft'ı bitirdim. Minecraft'ı niye bitirdim? Sadece buraya yazmak için bitirdim. Yani Minecraft fazla anlatmaya gerek yok bence. Minecraft'tı. Aperture Hand Lab. Bu Valve Index'in kontrolcüleri için çıkmış bir teknoloji demosu. Ben HTC Vive'ın kontrolcüleriyle oynadım. Yani tüm eğlencesi gidiyor bence öyle yapınca ama güzeldi, tatlıydı işte, robotlarla falan konuşuyorsunuz. Güzel, tatlı bir oyun. Portal Stories VR. Bu Portal Stories Mel'in VR versiyonu gibi bir şey ama tamamen farklı hikaye anlatıyor. Daha kısa. Böyle bir Portal oyununu VR olarak oynamak istiyorsanız tek seçeneğiniz gerçek anlamda bu. Resident Evil 4. Resident Evil 4 gerçekten inanılmaz bir oyun. Bu arada bu Resident Evil 4 o dediğim oyun normal Resident Evil 4 yani 2005'te çıkan Steam'de HD Remastered'ı bulunan oyun. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Bunun hakkında da bir video var. Gidip bakabilirsiniz. Çok güzel oyun. Take the Power of Paint. Bu beleş bir oyun. Tatlı, kısa, eğlenceli. Gideri var. Oynanış mekaniği güzel. Daha uzun bir versiyon çıkarsa daha iyi olacak bir oyun. Cube Director's Cut. Bu oyun Cube'un Director's Cut'ı. Yani genellikle sıkıcıydı oynadığım zaman. Ama onun haricinde Portal benzeri kendi bir mekaniğe saran güzel bir bulmaca oyunu. The Room. Bu oyun da güzel bir bulmaca oyun derdim ama sıkıcı bir bulmaca oyunu. Çünkü yapacağımız şeyler çok net bir şekilde belli. Bulmacadan çok belirli yerlere arka arkaya tıklama tarzı bir oyun. O yüzden pek beğenemedim bu oyunu. Hellblade: Senua's Sacrifice. Bu oyun da bir teknoloji demosu. Hatta son çıkan God of War'a bayağı bir benziyor. Belimizde kafa var. Omuz kamerasından oynuyoruz. Norse mitolojisinde geçiyor. Yani bayağı benzeyen bir oyun. Hellblade 2 çıkacak diye oynayayım dedim ama oynamaz olaydım. Gerçekten inanılmaz derecede sıkıldım. Sadece oyunun oynanış mekanikleri eğlenceli. Oyunda genellikle onun haricinde salak salak yürüyoruz. VR Kanzo. Bu oyun VR'ın ilk hentai oyunlarından. VR'ın ilk hentai oyunlarından olduğu için bitirmek istedim bu oyunu ise. Ki bu oyuna pek hentai oyunda diyemeyiz. Kız var, kızın bir yerlerini elliyoruz. Onun haricinde bir şey yapmıyorsunuz. Anladığım kadarıyla malum işi yapmak için modları indirmemiz lazımmış. Ama üşendim. New Super Mario Bros. U Deluxe. Bu oyunu biliyorsunuz Wii U'dan devşirme bir oyun. Yani Wii U'daki 2 tane Mario oyununu alıp bir paket içine getirip Switch'e devşiriyorlar. Bu oyunda gerçekten çok zorlandım ama inanılmaz eğlenceliydi bence. Sadece Mario'nun oyununu %100 dedim. İnşallah bir ara Luigi'nin oyununa da girip %100'leyeceğim. Onun haricinde Mario sonuçta ne kadar kötü olabilir ki? Outcore Desktop Adventure. Bu oyun masa üzerinde geçen tatlı bir oyun. Hikayesel olarak güzel, oynanış mekaniği olarak bence çoğu platform oyunundan iyi, güzel, ücretsiz, tadımlık bir oyun. Factory. Factory'nin ne kadar iyi olduğunu anlat bitmez gerçi söylemem gerekirse. Çünkü Factory mükemmele bence en yakın oyunlardan biri. Gerçekten inanılmaz bir sistemleri var. Management sistemi gerçekten inanılmaz üstün üstlük. Hala güncelleme geliyor ama bu oyun hiçbir zaman indirime girmiyor. O yüzden bu oyuna indirim beklemeyin. Yani hemen alıp oynuyorsunuz. Her türlü fiyata değer bir oyun. 60 dolar olsa bile. Max Payne. Max Payne gerçekten inanılmaz bir oyun. Sadece bunu diyeceğim. Max Payne inanılmaz. Piyasadaki en iyi TPS oyunlarından biri. Tekken 7. Tekken 7'nin hikayesinin sonundaydım. Bırakmıştım. Girdim ve bitirdim oyunu. Kurtuldum oyundan. Yani Akuma boss fight'ının amına koyayım. Onun haricinde eğlenceli bir oyun. Sonuçta Tekken 7. Hikayesel olarak eğlenceli olmasa da online kısımları ve oynanış mekaniği olarak en iyi Tekkenlerden biri bence. Bayonetta Origins Series and the Last Demon. Bu oyunu Bayonetta 3 sevmeyen insanlara öneririm. Çünkü bayağı bir insan Bayonetta 3'ten tatmin olmayarak ayrılmış. Ama bu oyun Bayonetta hayranlığınızı, Bayonetta sevginizi güzelce karşılayabilecek bir oyun. Gerçekten eğlenceli. Bayonetta'nın ilk hikayesini anlatıyor. Keyifli, tatlı, mekanik olarak güzel, harika bir adventure oyunu ki oyunun son savaşı da bence muhteşemdi. Puyo Puyo Tetris. Evet, Puyo Puyo Tetris'in hikaye modu var ve ben bunu bitirdim. Tetris ve Puyo Puyo ne kadar sıkıcı olsa da Tetris eğlenceli her türlü. Çatır çutur bitti. Hikaye olarak pek güzel değil. Hikaye mantığı olarak da güzel değil. Onun haricinde oynanır yani. Kötü değil. Turbo Overkill. Bu oyun da çok güzel bir FPS oyunu ki bu oyun bayağı popüler oldu. Harika bir oyun. Kesinlikle oynayın FPS oyunu seviyorsanız. Ben ki FPS oyunu sevmiyorum. Ona rağmen oynadım. Hatta Chainsaw Man bile olabiliyorsunuz oyunda. Muhteşem bu oyun. Uncharted 2 Among Thieves. Uncharted'lardan nefret ediyorum. Ama sadece ilk iki oyunu oynadım. O yüzden fazla yorum yapmaya hakkım yok gerçi söylememeyse.
Uncharted 1 çok kötüydü. Silah mekanikleri iğrenç bir oyundu. Uncharted 2 tamam Uncharted 1'den daha iyiydi ama yine çok kötü bir oyundu bence. Çünkü bir süreden sonra aynı şeyleri yapmaktan çok fazla sıkılmış duruyordunuz kendisi. Onun haricindeki sinematik sahneler muhteşem. Shantae and the Seven Sirens. Shantae oyunları, kesinlikle Shantae oyunlarını biliyorsunuzdur. Harika, basic Metroidvania oyunları. Kafanızı fazla vermeden çatır çatır oynayabildiğiniz Metroidvania oyunlarından biri. Evet, Tekken'lere geldik. Sırayla Tekken'lerden bahsedeceğim şimdi. Tekken ilk oyun bu kadar. Tekken 2 ikinci oyun, Tekken 1'e çok benziyor. Tekken 3 tamamen devrimsel, Tekken 1 ile Tekken 2 ile alakası yok. İnanılmaz harika bir oyun. Tekken 4 Tekken 1 ve Tekken 2'ye benziyor. Tekken Tag Tournament Tekken 3'e benziyor. Harika, muhteşem bir oyun bence. Tekken 5 bence bu da harika bir oyun. İnanılmaz eğlenceli, güzel bir oyun. Tekken Tag Tournament bence direkt en iyi Tekken oyunu ve Tekkenler de burada bitti. Niye arka arkaya Tekkenler var? Çünkü yukarıdaki videodan dolayı. Dark Souls Remastered. Dark Souls Remastered'ı eğlenerek bitirdim. İnanılmaz güzel bir oyundu bence. Tatlıyız, harika bir oyun. Kesinlikle oynayın. Ki Dark Souls serisine başlamak istiyorsanız bence Dark Souls Remastered tam başlanacak nokta. Yani bence Elden Ring çok iyi başlamak için nokta. Çünkü Elden Ring oynarsanız Dark Souls 1'i oynayamazsınız. O yüzden Dark Souls 1 Remastered'dan başlayın tavsiyem. MGS bence PlayStation 1'e çıkmış en iyi oyun. Hani oynadığınız zaman anlıyorsunuz ki bu adamlar bu oyunu nasıl PlayStation 1'de çalıştırıyor. Şu an piyasada oyunlara yakın bir oyun bence, inanılmaz harika. Oynanış olsun, hikaye anlatımı olarak diyemesem de yine de güzel. Çünkü bazen hikaye anlatım kısımlarında komik sahneler olabiliyor. Gerçekten komik sahneler olabiliyor. Onun haricinde oyundaki son boss çok havalıydı. Metal Gear Rex'in üzerinde 2 tane kaslı adam çıplak bir şekilde yumruk yumruğa dövüş yapıyorlardı ve bir kadın için. Yani muhteşemdi. Max Payne 2. Yani bu da Max Payne. Max Payne'ler hakkında bir şey söyleyemem çünkü Max Payne'ler zaten harika oyunlar. Payday 3. Payday 3, Payday 2'ye göre iyi bir oyun bence ama onun haricinde kötü bir oyun. Sadece Payday 2'ye göre iyi bir oyun olduğu için güzel bir oyun. Super Mario 64. Piyasadaki en iyi 3D platformlardan biri. Tabii eskilik yüzüne vurmuş ama onun haricinde eğlenceli, tatlıca oynayabileceğiniz, bitirebileceğiniz bir oyun. Toho Raiden The Highly Responsive to Prayers. Dünyanın en uzun oyun ismi falan galiba. Toho oyunu bence en iyi Toho oyunu. İlk 2 Toho oyunu oynadım ama en iyisi bu bence. Çünkü mekaniği farklı ve mekaniği çok tatlı bence. Şimdi ise ikinci Toho oyununa geliyoruz. Toho Fumarako The Story of Eastern Wonderland. Bu oyun gerçekten zor bir oyun. Hani abartısız, inanılmaz zor bir oyun bu. Bitirirseniz harika insanlarsınız. Oyun zaten çok kısa, rahatlıkla bitirebilirsiniz ama zorluğun üzerinden bahsedebilirseniz rahatlıkla bitirebilirsiniz. Hotline Miami çok fazla hikaye anlatmaya çalıştığı için pek sevemiyorum bu oyunu ama onun haricinde oynanışı güzel. Keşke daha az hikaye anlatsa daha tatmin olurum. Super Mario Bros. Wonder. Bence en iyi 2D Mario oyunlarından biri. Hatta en iyi 2D Mario oyun diyebilirim direkt. Bu yıl çıkmış en iyi oyunlardan da biri artı olarak. Çok güzel, tatlı, hızlıca bitirebileceğiniz, %100 yapmanız bile kısa süren muhteşem bir oyun. Dark Souls 2. Dark Souls 2 hakkında bahsettim zaten. Bu da güzel bir oyun. Kesinlikle oynayın. God of War. God of War'ın ilk oyunu yani PlayStation 2'deki oyunu. Bence sıkıcı bir oyun. Yani sadece kareye basıyoruz. Sıkıcı bir oyun. Sadece sıkıcı bir oyun. Son boss'u güzeldi. Onun haricinde güzel. Keşke biraz daha boss olsaydı. Çünkü oyundaki bosslar eğlenceli. Onun haricinde inanılmaz sıkıcı. Oyunu oynarken genellikle sıkılarak oynadım. Bazı bosslarda eğlendim sadece. Hitman 3. Hitman 3 gereksiz bir şekilde sağladı. Hitman 3'ü indirimde almıştım. Bir geleyim bir oyuna bakayım dedim ve Hitman 1, 2, 3'ü arka arkaya bitirdim. Nasıl oldu bilmiyorum. İnanılmaz gereksiz bir şekilde eğlendim. Üzerine üstlük oynadım mapleri. Tekrar oynadım ki Hitman'ın da olayı budur. Grafik olarak olsun, sağ soldaki manzara olarak olsun, girdiğimiz ortamların hasmeti olsun, yapabileceğim bir şey olsun. Harika bir oyun. Gerçekten muhteşem bir oyun bence. Bir Hitman oyunu olarak. Zevk alarak oynayabileceğinizi düşünüyorum. Ki Hitman 3'ün içinde 3 tane Hitman oyunu var. Yani 1, 2, 3. Ki bunların arasında en sevdiğim oyun Hitman 2'de en sevdiğim ikinci oyun. Hitman 1'de en sevdiğim üçüncü oyun. Hitman 3'te en sevdiğim map de Hitman 2'nin o kumsalın ortasındaki eve girdiğimiz map'te. Bence inanılmaz eğlenceli, inanılmaz atmosferik bir map'ti. Yani piyasadaki en iyi Hitman oyunu bu. Kanagi Usagi. Bu oyun ücretsiz Sekiro ve anime kızları var. Tek kelimeyle muhteşem. Sekiro mekaniğini kullanıyor ki piyasada Sekiro mekaniğini kullanan pek oyun yok. Sekiro çok büyük geliyorsa bilgisayarınızda tutmak istemiyorsanız bu oyunu bilgisayarınızda tutup tekrar bossları kesebilirsiniz. İnanılmaz eğlenceli. Devil May Cry 1. Devil May Cry 1 kötü bir oyun. Sıkıcı bir oyun. Hani tamam God of War'ın birinci oyundan daha eğlenceliydi. Ama sıkıldım yani. Bir olayı yok oyunun. Thirsty Suitors
Bu oyun Hint estetiğine sahip, Bollywood filmlerine benzeyen, çok fazla LGBT üyeleri bulan, eski sevgilimizle konuştuğumuz garip bir oyun gerçi söylemem gerekirse. Ama Game Pass'te var ve oyunun sıra tabanlı mekaniği olsun, Hint ezgileri olsun, gerçekten komik ve eğlenceli sahneler var. Risk of Rain Returns. Bence Risk of Rain Returns kötü bir oyun. Risk of Rain 2'ye göre. Risk of Rain 1 de bence Risk of Rain 2'ye göre kötü bir oyun. Yani Risk of Rain 1'in remake'i, birkaç tane yenilik var. Onun haricinde tatlı, güzel oyun. Bu kadar. Sifu. Sifu harika bir oyun. Ben Sifu'yu gittim Epic Games'ten aldım. Sonra Sifu'nun Steam'e geleceği duyuruldu. Ondan sonra Sifu'yu Epic Games'te oynamadım. Steam'e geldi, Steam'e gelince aldım ve Sifu'yu oynadım. Ve bitirdim sonunda. Çok geç kaldım farkındayım. Özellikle benim gibi bir insan, yani bu tarz oyunları çok seven bir insanın Sifu'yu oynaması için bu kadar geç kalması çok kötü bir şey. Ama inanılmaz eğlenceli, tamamen tekrar oynayacağım. Harika bir oyun. Ki oyunun modlama desteği inanılmaz. Çok güzel modlar yükleyeceğim tahminen. Super Mario Bros. 2. Bence Super Mario Bros'un ilk oyundan daha iyi bir oyunda. Çok tatlı, hızlıca bitirebildiğiniz. Bence öbür Super Mario oyunlarına göre inanılmaz kolay bir oyun. Hızlıca oynayıp bitirin. Tavsiyem, eğlenirsin. Devil May Cry 2. Ne kadar insanlar Devil May Cry 2 serinin en kötü oyunu olarak damgalasalar da ben Devil May Cry 2'yi Devil May Cry 1'den daha fazla seviyorum. Tamam, gerizekalı bu tarz boss savaşları var. Ama eğlenceli bir oyun. Devil May Cry 1'den en azından. Eğlenceli bir oyun. Oyunu bitirdim. Eğlenerek bitirdim. Ki Itsuno abinin ilk oyunuydu bu. Ne kadar Hideki Kamiya abi sevsem de maalesef Itsuno abi burada daha iyi bir iş ortaya koymuş bence. Devil May Cry 3. Itsuno abinin ikinci oyunu. Yani harika bir Devil May Cry. Bu arada Devil May Cry olarak ikinci oyunu diyorum. Tek kelimeyle muhteşem. Çünkü Virgil var. Oynanış olarak harika. Hiçbir şekilde sıkmadan eğlenerek bitirebilirsiniz. Peki salak Mete, bu kadar Devil May Cry saydım. Bunların hepsini PlayStation 2 emülatörüyle bitirmişsin. Neden diye sorarsanız. Çünkü Devil May Cry Collection olsa da nedense önce PlayStation 2 versiyonlarını oynayıp sonra Steam'den oynamak istedim. Çünkü Devil May Cry her türlü tekrar oynayacağım bu oyunu. Super Mario Bros. The Lost of Us. Bence en zor Mario oyunu. Şu ana kadar oynadım. En zor gerçekten Mario oyunu. Save State olmadan bitiremeyeceğiniz muhteşem bir oyun diyemem. İğrenç bir oyun. Oynamayın kesinlikle. Super Mario Bros. 3. Bence Super Mario Bros. serisi burada bir çıta atladı. Super Mario Bros. 3 gerçekten çok güzel bir oyun ki oyunun tek bir hatası var. O da sanat tasarımı. Bence sanat tasarımı Super Mario World'e göre kötü. Zaten Super Mario World bu oyundan sonra çıkıyor. Ki en sevdiğim Mario oyunlarından biridir kendisi. Daha bitirmemiş olsam da. Kirby Adventure. Kirby Dream Land oynadıktan sonra Kirby'nin asıl ünlendiği oyuna geldim ve oynadım. Kirby Adventure çok tatlı, hızlıca bitirebileceğiniz, bence Dreamland'den daha iyi olabilen bir tatlışlık, güzellik, harikalık oyunu. Hatta bu oyunları oynadığım zaman, yani Kirby oyunlarını oynadığımda acaba zamanında insanlar Mario'yu mu daha fazla seviyorlardı, Kirby'yi mi daha fazla seviyorlar mı da emin olamıyordum. Çünkü bence Kirby oynanış olarak daha iyi. Yani o zamanda olsaydım tahminen ben Kirby'yi daha fazla severdim. Titanfall 2. Titanfall 2 hakkında da bir videom var. Harika bir oyun. Hikaye olarak olsun, FPS oyunu olarak olsun. Muhteşem bir oyun. Oynamadıysanız ve FPS oyunu seviyorsanız kesinlikle oynayın. Castlevania 1. Yani en iyisi çıkan. Castlevania 1 bence iyi bir oyun değil. Hatta size şu kadar söyleyeyim. Bence zamanına göre de iyi bir oyun değil. Tabi sevilmiş, eğlenilmiş o günlerde. Ama ben şu an geriye dönüp baktığımda o zamanın oyunları ve Castlevania 1'i karşılaştırdığımda Castlevania 1'i pek objektif olarak da sevdiğim söylenemem. Castlevania 2. İşte o Castlevania formülü ilk bu oyunda gözüküyor. Ki bence bu oyun Castlevania 1'den daha kötü. Gerçekten sıkılarak oynadım bu oyunu. Gerçekten sıkılarak oynadım. Uzun olduğu için tahminen. Mega Man. NES dönemi oyunu olarak harika oynanış mekaniklerine sahip harika bir oyun. Tek kelimeyle harika bir oyun. Ama NES zorluğu var her zaman gibi. Yani iskenci kısacana. Ama oynanış mekaniği olarak çok fazla seçenek sunuyor size. Cocoon. Cocoon Game Pass'e gelen Inside ve Limbo'nun yapımcıları tarafından yapılan tatlı bir oyun. Hızlıca bitirebileceğiniz, bazı yerlerde sıkılabileceğiniz ama onun haricinde eğlenerek oynayabileceğiniz, vurmacaları basit, tatlış bir oyun. Bloodborne. 30 FPS oynadım. Tek diyeceğim bu. 30 FPS oynamak beni çok rahatsız etti. Keşke bilgisayara gelseydi de 60 FPS oynasaydım. Kesin ben bitirdim ya şimdi Bloodborne'u. Kesin bilgisayara duyururlar. Learn to Fly. Benim en sevdiğim Flash oyunlarından biri bu. Gerçekten tatlı. Sadece ekrana baktığınız clicker oyunlarının atası bile diyebileceğimiz tatlış bu oyun diyebilirim. Call of Juarez Gunslinger. Harika bir FPS oyun. Titanfall 2 kadar olmasa da gerçekten kesinlikle oynamanız gereken bu oyun. Sıkılmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Goat Simulator 3. Oyun gerçekten beklentilerimden çok üstündü. Çünkü Goat Simulator 1'i ben pek seven bir insan değildim. Ama bu oyun gerçekten inanılmaz eğlenceli. Çok fazla yapabileceğimiz seçeneği oldu. Görevlerinin çok eğlenceli olduğu bir oyun. Gerçekten inanılmaz eğlenceliydi. Beklentimin inanılmaz üstündeydi. Kesinlikle arkadaşlarınızla oynayıp tatlı zaman geçirebileceğiniz bir oyun ki oyunun son boss'u çok güzeldi. Şimdi geldik kupalar. Kupaları neye göre vereceğim? Kupaları verdiğim puanlara göre vermeyeceğim. Çünkü verdiğim puanlara göre verirsem Factory'nin yılın en iyi oyunu kupasını alması lazım. Bu
kupalar o yıl oynayıp sonra bir daha oynamayacağım oyunlar için vereceğim. Örneğin yılın en iyi oyunu Hitman 3. Niye Hitman 3? Çünkü bu yıl gerçekten bana inanılmaz bir farkındalık yasattı. Çok güzel, inanılmaz bir şekilde eğlenerek oynadım. Ama 2023'ten sonra 2024, 2025'te ben bu oyuna tekrar döndüğümde aynı zevki yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani bu yılda oynayıp bitirdiğim oyunların kupaları bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Yılın en iyi oyunu Hitman 3. Yılın en kötü oyunu God of War 2005. Yılın en iyi oynanışa sahip oyunu Super Mario 64. Yılın en kötü oynanışa sahip oyunu Risk of Rain Return. Yılın beklentilerimin üzerinde olan oyunu God Simulator 3. Yılın hayal kırıklığı yaratan oyunu Dark Souls 2. Yılın en iyi boss'u Devil May Cry 3 Mission 7 Virtual boss'u. Yılın en kötü boss'u Dark Souls Remastered Given Lord of the Cinder. Yılın en iyi online oyunu It Takes Two. Yılın en kötü online oyunu Payday 3. Yılın en zor oyunu Super Mario Bros. The Last Level. Yılın en kolay oyunu The Room. Yılın en iyi görselli oyunu Hitman 3. Yılın en kötü görselli oyunu Dark Souls Remastered. Yılın en inovatif oyunu Thirsty Shooters. Yılın en lame oyunu Uncharted 2 Among Us TF. Yılın en iyi bitiremediğim oyunu Persona 5 Royal. Evet, geleneksel 2023 bitirdiğim oyunlar videosu bitti. Bu videonun aynısını seneye de yapacağım. Şimdi ise seneye yapacağım videoda olmasını istediğim oyunları söyleyeceğim. Dragon's Dogma, Dark Horizon, Super Mario Sunshine, Demon's Souls ve artık şu Persona 5 Royal'i bitireyim. İnşallah seneyi bitirmiş olurum. Onun haricinde çok güzel bir seneydi. İnanılmaz fazla eğlendim bir seneydi. Çok güzel oyunlar oynadım ve bitirdim. Aynısını sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Seneye görüşürüz.